Bu aralar dekoratif kırma camlar ve parantez içerisinde belirtmem gerekirse aslında ben onlara ayna kırıkları diyorum. Ve simlerle çok fazla haşır neşir olmuşken Pinterest'te gezinirken arada karşıma çıkan tablolardan bir tane de ben yapayım dedim. Umarım videoyu beğenirsiniz ve değişik tablo arayışı içerisindeyseniz sizlere de fikir olur. Tablonun tuvalini de kendim yaptım. Bahçedeki çıtaları istediğim ölçüde testereyle kesip daha sonra da gördüğünüz üzere kenarlardan zımba tabancasıyla zımbaladım. Bu arada kumaş isimlerini pek aklımda tutamıyorum ben ama bu kullandığım kumaş çarşaf kumaşına benziyor. Umarım anlatabilmişimdir. Tablomuzun ölçüleri 90 santime 80 santim. Kumaşımızın sert olması için önce bir kat Hybrid Multi Surface beyaz renkle komple boyadım. Kuruduktan hemen sonra yarısını siyah renkle 2 kat, yarısında gördüğünüz üzere boyayı yoğun sürüp siyah ve beyaz renklerini beraber kullanarak geçişli olarak boyadım.
Ertesi günü boyanın tam olarak kuruduğundan emin olunca diğer işleme geçtim. Tablonun tam ortasına istediğim kadar bölüme biraz kalın olacak şekilde önce şeffaf tutkal sürdüm. Kurumadan hemen IKEA dekoratif kırma camlardan döktüm. Ertesi günü baktım tutkal tamamen kurumuş, vernik işlemine geçtim. Bu verniği kullanmamın bir özelliği yok. 2 yıl öncesinden elimde kalma bu verniği sırf bitsin ve dolapta yer açılsın diyerek kullandım. Normalde nasıl bir vernik kullanabiliriz? Burada bize gereken parlak bir vernik. Parlak akrilik vernikler veya kalın sır vernik olur. Eğer ki çok parlak, cam gibi bir görünüm olsun istersek şeffaf epoksi kullanabiliriz.
Bölüm bölüm vernik sürüp bu kez istediğim bölümlere azar azar dekoratif kırma camlardan ve gümüş toz sim dökerek bu işlemi de bu şekilde bitirdim. Videoda gördüğünüz üzere ayrıca bir de küçüğünü yaptım. Bunun içinse elimde olan bir çerçevenin camını çıkartıp ona da yine aynı işlemleri uyguladım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. En kısa sürede yeni videoda görüşmek dileğiyle. Aşk ile kalın.